Selam, ben Sude. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Geçtiğimiz günlerde okuduğum bölüm, üniversitem hakkında videolar yayınlamıştım ve bu videoların altına bir sürü sorular gelmiş. Ben de bunu part part bölüp bu soruları teker teker cevaplamaktansa bir videoyla yayınlayayım dedim. Elimden geldiğince düzgünce açıklamaya çalışacağım. Açıklayamadığımı dediğim gibi buradan araştırmaya çalışacağım, sizlere anlatmaya çalışacağım. Ve şöyle ki eğer benim bilemediğim ve yanlış bildiğim bir şey varsa beni düzeltmenizi isteyeceğim bu videoda. Bir sürü soru gelmiş. Gerçekten hani böyle tam üniversite tercih zamanına gelmişken bu videolar insanlarda hani merak uyandırıp gerçekten bu bölümü tercih etmeliler mi etmemeliler mi sorusu uyandırmış bence. Yavaş yavaş başlayalım istiyorum. Bu videom bu arada benim hangi videomda onu da söylemek istiyorum. Ne okudum? Halkla ilişkiler ve tanıtım ne iş yapar? İletişim okumak diye bir videomdu Marmara Üniversitesi'ne dair. İlk defa bu videoyu izleyenler varsa hemen bir kısa özet geçeyim. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla ilişkiler ve tanıtım %30 İngilizce bölümü mezunuyum ve geçen sene mezun oldum. Evet, ilk sorumuzla başlıyorum. Yabancı dil ve diksiyonun bu bölüm için önemli olduğunu duymuştum. Sizce de öyle mi? Çok önyargılar var bölümle alakalı, kafam karışık, cevaplarsanız çok sevinirim. Video için teşekkürler yazmış bir arkadaşımız. Şimdi öncelikle bu bölüm için yabancı dil tabii ki önemli ve ben bu olayın neresindeyim, yabancı dilim nasıl, onu konuşmak istiyorum. Öncelikle ben hazırlık okudum. İngilizcem üniversite başladığımda böyle çok kötü A0 falan değildim. Ama ben hazırlığı baştan okumak istedim. Bir sene boyunca okudum. Hazırlığımı ilk seferde veremedim. Yaz okulunda verdim. Sonrasında bölümüme başladığımda %30 İngilizce şeklinde dersimi almaya başladım. Yani derslerimizin çoğunluğu derken belli bir oranı İngilizce olarak veriliyordu. Bu derslerde mesela bir hocam dersi bazı noktalarda Türkçe anlatıp İngilizce slide açtığı olabiliyordu. Bir hocam tamamen İngilizce konuşuyordu. Bu arada hani kesinlikle Türkçe bir sınav beklemeyin. Tamamıyla İngilizce bir sınav oluyorduk. Yani bu bölümü okuyacaksanız bunu göz almanız gerekiyor ve hani size eseyler yazdırılıyor. Yani makaleler yazdırılıyor gerektiğinde sınavda, gerektiğinde ödevlerinizde. Yani bu yüzden eğer Marmara Üniversitesi'nde %30 İngilizce olarak okuyacaksanız bu önemli olacak sizin için. Peki iş hayatınız için bu önemli mi? Yani şöyle, benim şu an yaptığım İngilizcemi çok fazla gerektirecek bir işte çalışmıyorum. Ben dijital içerik üreticiliği yapıyorum ve bu işin biraz da içerik üretimi, içerik editörlüğü ve haber tarafındayım. Bu yüzden hani aktif bir şekilde İngilizce konuşmamı gerektirecek bir işleyişim yok. Ama diğer arkadaşlarımın mesleklerine baktığımda özellikle akademik bir şey istiyorsanız tabii ki gerekiyor. Veya bir kurumsal şirkette yabancı, yani uluslararası firmalarda çalışacaksınız, tabii ki gerekiyor. Ya da bir reklam şirketinde çalışıyorsanız ve sizin ilgileneceğiniz markalar yabancı ülkelerin markalarıysa ve bu iletişimi sağlamanız gerekiyorsa tabii ki gerekiyor. Sizin aslında neye evrilmenizle alakalı ki şu an aslında her bölümde gerekiyor. Hani bir Türkçe öğretmeni değilseniz, hukukçu değilseniz, sağlıkçı da değilseniz sizin zaten mesleki alanda mühendis olduğunuzda, bir işletmeci olduğunuzda, iktisatçı olduğunuzda bu dili bilmiş olmanız gerekiyor. Ben kendim için bir dezavantajlı bir şeyimi söylüyorum. Benim çok uzun zamandan beri konuşmaya ve pratik yapmaya dilim mesela köreldi ve bu benim için bir eksi ve ilerleyen hedeflerimde bunu tekrar speaking club'lara giderek bir noktada eski haline getirmeye çalışmak kendi hedefim. Şimdi diyor ki arkadaşımız, diksiyon bu bölüm için önemli mi? Yani önemli olduğunu duymuştum diyor. Tabii ki önemli. Niye önemli? İletişim fakültesi okuyoruz. Yani iletişim fakültesinde okuyoruz. Yani biz iletişim kurmamız gerekiyor ve iletişimi doğru kurabilmemiz gerekiyor. Bu da nasıl olmalı? Tane tane anlatmalıyız, hızlı hızlı konuşmamalıyız. Bu benim için çok büyük bir sorundu. Çünkü ben genelde hep hızlı konuşurum. Ama bu total iletişimde genelde hızlıya kayıyor. Ama böyle çalıştığım yerde veya kendi yaptığım işimde kendime duraklar yapıyorum. Yani konuşurken daha yavaş konuşmaya, içeriklerimi yaparken daha yavaş anlatmaya çalışıyorum. Ki eskiden çok çok hızlı konuşuyordum. Belki şu an bile hızlı konuşuyorum ama şu an böyle bir anlatıda olduğum için ve sizlere bir şeyler hızlıca böyle aktarmak istediğim için olabilir. Ama şimdi şöyle düşünün, bir şirkettesiniz, kurumsal iletişiminde veya halkla ilişkiler departmanındasınız, atıyorum. Reklam şirketini böyle kenara koydum, şimdi onu da örnekleriz.
Gidiyorsunuz, bir konuşma yapmanız gerekiyor veya bir görüşme yapmanız gerekiyor. Karşınızdaki kişi hiçbir şekilde diline dikkat etmiyor veya hiçbir şekilde konuşma üslubuna dikkat etmiyor, beden diline dikkat etmiyor veya işte cümlelerini doğru seçemiyor. Bu eksi yazar, çünkü dediğim gibi iletişimci olmak, bu bir yani iletişimin bir insanda gerektiği yerde ikna kabiliyeti de olmalı, saf duru bir şekilde konuşmalı, anlatım tekniklerini iyi bilmeli, yani kendine güvenmeli ve diksiyona da dediğim gibi dikkat etmesi gerekiyor. Yani şöyle düşünün, iyi bir şirkete gittiniz, ben toplantıya gidiyorum veya işte böyle çok anladınız. Hani bunlar böyle absürt durur ve aslında nerede olursanız olun çok absürt durur. Yani şöyle söyleyeyim, ben spikerlik ve diksiyon eğitimi aldım ve bu eğitimimi alırken benimle beraber mühendis bir arkadaşım vardı, samimi oldum. O da benimle beraber bu kursa yazılmıştı, diksiyon tarafına yazılmıştı ve şunu diyordu: ben iyi bir şirkette çalışacağım, kendimi doğru düzgün ifade etmem gerekiyor ve kelimelerimi doğru seçmem ve bunları doğru telaffuz etmem gerekiyor diyerekten kendisine böyle bir yatırım yaparak diksiyon dersi almıştı. Ve bu diksiyon derslerini isterseniz internetten bakabilirsiniz, isterseniz uygun bir kursa gidebilirsiniz veya daha pahalı kurslar da var. Bu sizin artık bütçelemenize ve kendi hırsınıza bağlı, yani nasıl şekillendirmek istediğiniz. Bunu cevapladım. Ön yargılar var bölümle alakalı diyor. Her bölümle alakalı ön yargılar var. Önemli olan sizin kendinizi nasıl geliştirdiğiniz ve ne kadar geliştirmek istediğinizle alakalı. Yani bu bölümü okudun, kazandın, gel bakalım altın tepsiyle sana iş sunuyoruz diyen hiçbir yer yok. Kendi tırnaklarınızla kazımanız gerekiyor ve emin olmanız gerekiyor, hırslı olmanız gerekiyor. Çünkü bu bölüm veya diğer bölümler, bir tür rakibiniz var ve şunu da unutmayın ki siz sadece halkla ilişkiler ve tanıtımcılarla beraber yarışmayacaksınız. İşletme okuyup bu mesleği yapmak isteyen olacak. Atıyorum tarih okumak isteyen, yani tarih okuyup bu bölümde çalışmak isteyen olacak. İşletme okuyup bunu bu alanda gelişmek isteyen olacak. Bunlarla çok fazla karşılaşacaksınız. Sizin önemli olan kendinizi ve kendi geleceğinizde nerede olduğunuzu böyle bilip buna emin olup bunun için böyle doğru bir şekilde gitmeniz gerekiyor. Yani diğer insanlarla kendinizi kıyaslamak yerine kendi kendinizi yükseltmeye odaklanmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi biri demiş ki abla şimdi ben tercih yapacağım. Tercihim halkla ilişkiler okuyacağım. 2 yıllık olur mu? Ben 2 yıllık halkla ilişkiler ve tanıtım çevremde okuyan görmedim. Kendi çevrem için söylüyorum. Ama bencesi bunu 4 yıl okuyabilmek ya da 2 yıl okuyorsanız 4 yıla tamamlamak bence daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. 2 yıllık üniversitelere karşı önyargılı değilim, ancak eğitimin yani bu alanda şöyle düşünüyorum. Bence bazı meslekler büyük şehirlerde okunmalı ve işte iyi bir donanımlı bir üniversitede okunmalı ki size bir noktada fırsat kapıları daha çok açabilsin gibi düşünüyorum. Biri demiş ki, bakın tam bu lafımın üstüne bu soruyu okuyacağım. Bolu'da okumak mantıklı mı? Halkla ilişkiler ve reklamcılık mı yoksa tanıtım mı? Lütfen cevap ver. Şimdi Bolu'da okumak mantıklı mı? Şöyle bakalım. Üniversite için Bolu'ya gittiniz. Ve üniversite bitirdiniz. Aile evine geri mi döneceksiniz? Yoksa Bolu'da bir işte mi çalışacaksınız? KPSS'ye girip başka alanlara mı yöneleceksiniz? Yoksa gerçekten siz iyi bir medya şirketinde mi çalışmak istiyorsunuz? Şimdi bunları düşündüğümüzde şunları da unutmamak gerekiyor. Bolu'da okudunuz ve siz okuduğunuz süre boyunca edineceğiniz çevre böyle online şeyler kuramadığınız sürece kendi mıntıkanızda olacak. Şimdi İstanbul'da okuduğunuzda, İzmir'de okuduğunuzda, Ankara'da okuduğunuzda yani belli başlı yerlere temas edebilme şansınız var. İlla temas edebileceksiniz veya o şanslardansınız demiyorum ama daha fazla bir skala var. Küçük şehirde bu tarz bir bölümü okumak bence biraz tamamen bu bencesi bu arada sakıncalı. Çünkü dediğim gibi sonrasında piyasaya atılma konusunda zorluk çekebilirsiniz. Bolu'da okudunuz mesela. Bolu'da yurtta yaşadınız ya da atıyorum ev tutup yaşadınız. Sonrasında bir bölümden mezun olduktan sonra büyük bir şehirde yaşamak isteyeceksiniz. Çok yabancı, yani okuldan mezun olduktan sonra yabancı bir şehre gideceksiniz. Büyük bir şehre gideceksiniz. Hayata biraz daha yeniden başlamanız gerekecek. İşte yeniden ev arayacaksınız, iş arayacaksınız, belki staj arayacaksınız. Ama büyük şehirde bunları okurken de yapabilir konuşamadım. Büyük şehirde okurken bunları bir noktada yapabilirsiniz. Alt tarafı bunu diyecektim. Diksiyonun önemi. Hızlı hızlı beynimdekileri aktarmaya çalışırken kelime hatası yapıp durdum. Abla merhaba, yurt dışı olanağı var mı çok? Şimdi şöyle söyleyelim. Siz uluslararası bir firmada çalışırsanız sizin için iş olanağı yurt dışında olabilir. Ama size şöyle de bir örnek vereyim. Benim sınıfımdaki 2 tane arkadaşım yüksek lisans yaptı
yaptılar ve yurt dışında yapıyorlar. Biri Hollanda'da, biri İngiltere'de. Kendiniz de işte puanınızı yüksek tutarsanız ve kendinize imkanlar yaratırsanız yurt dışında akademik olarak da gidebilirsiniz. Bu da sizin aslında kendi yaratacağınız bir kendi yaratacağınız bir oluşum. Ama şöyle söyleyeyim, Erasmus konusunda da bir olanağınız olabilir ve üniversite okurken Erasmus yapabilirsiniz ki halk ilişkiler ve tanıtımı bence yurt dışında okumak, Erasmus'ta eğitim almak çok zevkli ve bence artı katan bir şeydir. Ben kazanamadım, yani kazandım ama yerleşemedim. O yüzden bu konuyu hemen geçmek istiyorum. Yaramdır. Çünkü keşke biraz daha abanıp Erasmus yapsaymışım. Bir demiş ki Ankara Hacı Bayram Veli'de okunur mu? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi hakkında bir fikrim yok. Ankara'da okunur mu konusunda ben biraz daha böyle Ankara'yı hep memur kenti ve böyle sıkılıp daralmış bir şehir olarak gördüğüm için Ankara'ya karşı hep ürkektim. Ama Ankara'da bir iletişim fakültesinde hangi üniversite olduğunu unuttum. Bir arkadaşım okumuştu ve memnun da kalmıştı. Aslında Ankara, İstanbul, İzmir yani sizin bu büyük şehirlerde, özellikle bu 3 büyük şehirde hani kendi imkanınızı nasıl yaratabileceğinizle alakalı, edineceğiniz çevre ve çevre edinebilir miyim? Ya da ne kadar temas edebilirim? Medyada çalışacaksınız, medya şirketleri en çok nerede birikmiş? Bunları da bence araştırıp teyit etmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Marmara'da bu bölüm okurken işletmeyle çap yapmam mümkün mü demiş bir kişi. Bunun için bir not çıkartmıştım. Şimdi çap dediğimiz çift anı dal programı ve bu çap yapabilmeniz için belli şartlar gerekiyor. Çoğu üniversitedeki kurallar farklı, Marmara'daki kurallar farklı. En az 3. yarı yılın başında, yanlış söylemeyeyim. Bu yani en az 3. yarı yılın başında olan öğrenciler bundan yararlanabiliyor ve 3.25 ortalama yapılabilmesi gerekiyor. Ama farklı bölümde yapacaksınız. Yani fen bölümündesiniz. Sosyal bilimlerde yapacaksınız. Sosyal bilimlerdesiniz. Fende yapacaksınız. 3.50 gerekiyor diye biliyorum. Ayrıca eğer sınıf içerisinde %20'lik bir kısma girmeniz gerekiyor. Bir dilime girmeniz gerekiyor. Giremiyorsanız ayrıca YKS puanınıza bakılıyor diye biliyorum. Her defasında YKS puanına bakılmıyor. Bu şart değil diye yine biliyorum. Onun haricinde bir de ders programımıza %50 denk düşen bölümlerde yapılabiliyor çap. Normal üniversitelerde ama Marmara'da siz istediğiniz bölümlerde yapabiliyorsunuz diye biliyorum. Yine bunu da teyit etmenizde fayda var. Çünkü benim okuduğum zamanda belki şu anki bir müfredatta ve genelgelerde değişiklikler olabilir. Merhaba, bölümü kazandım. Sence tercih etmeli miyim? Yani sizi tanımadığım için bu konu hakkında ne kadar yorum yapabilirim bilmiyorum. Yani bu çok sencelik bir olay değil, kendinizce. Yani sizce yapabilir misiniz? İletişiminize güveniyor musunuz? Aktif misiniz? Yoksa sadece okuyup geçer misiniz? Kendinizi böyle yani böyle denemek sizin için ne ifade ediyor? Oradan oraya koşar mısınız? Yıpranır mısınız? Yoksa hayır ben direnirim diyebilir misiniz? Çünkü hayatınızda her zaman size böyle o imkanlar net bir şekilde sunulmayacak hiçbir bölümde. Siz yapabilir misiniz? Önemli olan bu. Mesela benim üniversite hazırlanırken lisedeki dershane hocam, ben tercih yapacağım zaman iletişim fakültesi okumak istiyorum dediğimde bunu sen yaparsın, sana bu konuda güveniyorum. Çünkü sen zaten kendini bu konuda gösteriyorsun. Hani iyi olacağını düşünüyorum demişti. O yüzden kendinizi tanımanız ve sizin de kendiniz için yapabilirim demeniz gerekiyor. Çünkü ben de her defasında yapabilirim diyordum. Ve şu anda hala yapabilirim, daha da yapacağım gibi şeylerle kendimi motive ediyorum. Merhaba, Uşak'ta okunur mu? Bence bunu az önceki Bolu'da okunur mu sorusunda doğru bir şekilde cevapladım diye düşünüyorum. Sizin hedeflerinizle alakalı, eğer böyle uluslararası şirketlerde, iyi kurumsal firmalarda çalışmak istiyorsanız bence o çevrelerde okumanız daha avantajlıdır diye düşünüyorum. İstanbul Üniversitesi Halk İlişkiler ve Tanıtım tercih edersem işsiz kalma olasılığım yüksek mi? Normalde edebiyat istiyordum fakat herkes iş imkanı yok diyor. Sizce ne yapmalıyım? Bu konuda şöyle bir şey biliyorum. Alan okumak daha zor diye biliyorum. Mesela edebiyat, tarih, felsefe. Bu tarz sadece alan okuduğunuzda mesleki olarak açılmada biraz zorluklar çekildiğini arkadaşlarımdan ve çevremden duymuştum. İstanbul Üniversitesi Halk İlişkiler ve Tanıtım da iyi bir okul. Ve dediğim gibi İstanbul'dasınız, İstanbul'un göbeğindesiniz ve sizin için bir sürü imkanlar olabilir. Önemli olan o kapılardan girebilmeniz ve girmek için çaba sarf etmeniz. Böyle cevaplayayım. Birisi şey demiş bu konu hakkında. Valla doğru olmak gerekirse tüm bölümlere baksan hepsi
kapalı diyor. Önü açık pek bir meslek yok maalesef. Bu yorum yapan kişi de bence çok haklı bir yorum yapmış. Aslında her şeyin önü kapalı da olabilir, açık da olabilir. Bu birazcık sizin çabanızla alakalı. Farkındaysanız bütün soruların sonunda ben çabadan bahsediyorum. Hacettepe İletişim ve Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler mi? Bu benim yani ikisi de bilmediğim bir okul. Bu yüzden bu konu hakkında eğer bu bölümlerde okuyan kişiler varsa Hacettepe İletişim'de veya Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler'de yorumlarda cevaplarsa bu arkadaşımız için de çok çok iyi bir cevap olabilir. Onun haricinde bir sorumuz daha var. Merhabalar, gerçekten çok güzel anlattın. Ben de Marmara Halkla İlişkiler bölümünü seçmeyi düşünüyorum. Ama takıldığım bir şey var. Acaba KYK yurdu çıkar mı? Yurt sıkıntısı yaşar mıyım? Bu sorunun da cevabını başka bir videomda verdim. Onu da buraya etiketleyeceğim. Bu arkadaşımız mesela demiş ki bir altındaki sorusunda mesela ben tesettürlüyüm ve bu sektörde çalışırken veya stajda sıkıntı çeker miyim? Bence bu şekilde kendimizi ayrıştırmamalıyız. Gerçeklerden bahsedecek olursak benim sınıfımda da tesettürlü arkadaşlarım vardı ve hiçbir şekilde birbirimizi de ayrıştırmadık ve bu sektörde nereye girmek istiyorsanız yani bu tarz yaklaşımlarda olan yerler var mı gerçekten bilmiyorum. Selam, ben bu bölümü okumak istiyorum fakat işsiz kalma oranı çok yüksek vesaire söz konusu deniyor. Çok fazla ve risk almak beni korkutuyor. Aynı şey, yani aynı cevabı tekrar vermek istemiyorum çünkü bunun da cevabını aslında az önce verdim. Merhaba, bu bölümün mezunlarının maaş düzeyleri nedir acaba? Kendimizi geliştirmemize bağlı olarak yüksek olduğunu düşünüyorum. Sizin düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Benim buna verdiğim cevabı dümdüz size okuyacağım. Tabii ki kişinin kendisini geliştirmesine bağlı. Özellikle medya sektöründe fiyatlar kurumsal hayata göre daha farklı. Net bir tutar veremiyorum ama medya sektöründe stajdan sonra şu an ilk iş deneyimini ortalama duyduklarıma göre söylüyorum. Asgari ücretin biraz üstünde olduğu söyleniyor. Bu tarz bir miktar olduğu söyleniyor. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi PR için düşünceleriniz nedir? Sizce İLEF'te okunur mu? Yine Ankara Üniversitesi benim bilmediğim ve hiçbir arkadaşım böyle oralarda okumadığı bir bölüm. O yüzden bu konu hakkında bilgi vermem çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Bir diğer soruya geçelim. Çevre gerekiyor. Dışarıdaki kedi sesini duydunuz mu? Çevre gerekiyor. İşsiz kalma olanağınız yüksek diyorlar. Öyle mi? Kesinlikle çevre gerekiyor. Kesinlikle. Ama nasıl bir çevreden bahsediyorum? Bu torpil değil. Mesela ben stajımda edindiğim bağlarla, referanslarımla bir sonraki işime atladım. Yani bir sonraki stajıma atladım. O stajımdan edindiğim bağlarla işte ya da birikimlerle o referanslara verdiğim hani işimdeki tertibimle, düzenimle o kişiler bana referans olduğu başka yerlerle görüştüm. Yani bu çevre biraz da evet hani iletişim fakültesinde kesinlikle gerekiyor. Çünkü medya, özellikle ben medyada çalıştığım için söylüyorum. Medya bence büyük değil küçük bir sektör ve herkes bence birbirini bir noktada tanıyor ya da tanıdığınız kişilerle illa biri birini tanıyor çıkıyor. Kurumsal firmalarda da çevreniz varsa bence başka bir şirkete geçmeniz daha çok kolaylaşabilir. Çünkü size öneren kişiler olabilir veya bak şurada bir açık var diyen olabilir. Yani birazcık çevre edindiğinizde ve kendinizi sevdirdiğinizde, işinizi iyi yaptığınızda iletişim sektöründe, bu tarz sektörlerde böyle çok güzel bir şekilde yolunu buluyorsunuz. Çünkü insanlar sizden emin olunca zaten bildiği insanlarla çalışmak istiyor ve sizi ya da hani sizle çalışma fırsatı yoksa başkalarına öneriyor diye düşünüyorum. Yabancı dil bilmek gerekir mi yazmış biri. Bunun da cevabını az önce verdim. Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler okursam işsiz kalır mıyım? Biri de altına yazmış ki ay ben de Ege Üniversitesi için bu videoya geldim, çok kararsızım. Ben de çok kararsızım biliyor musunuz? Çünkü Marmara Üniversitesi'ni seçmeden önce iki arada kaldım. Üniversiteden biri Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım'dı. Çok gittim geldim. Hatta dershanemdeki hocam Ege Üniversitesi'ne gitmem gerektiğini söylemişti. Demişti ki bence oraya gitmelisin. İstanbul çok stresli, çok kaoslu bir şehir. Hani orada senin abin var. İşte biliyorsun çok trafiği var. Ay, sana bundan çok bahsediliyordu. Çevrendeki insanlar da söylüyor. İzmir'e gitsen böyle daha rahat, işte kordonda takılırsın. Böyle daha rahat bir üniversite hayatı geçirsin demişti. Ama ben yine de İstanbul deyip İstanbul'u yazdım. İstanbul'u kazandım. Pişman mıyım? Hiç değilim. Ama şunu da biliyorum. Ege'de de okusaydım bence benim yine bir şekilde İstanbul'la yollarım kesişirdi. Ve ilk yaptığım stajdaki kendi şefim Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İletişim Fakültesi gazetecilik mezunu çıkışlıydı. Ve kendisiyle İstanbul'da staj yaptım. Gazetede tanışmıştık ve kendisi hala arkadaşım. Ondan da rica edeceğim ki bu soruya bir cevap versin. Hatta bu videoda bir yorum atsın da bilelim. Orada okumak nasıl? Belki de bir gün kendisiyle de bir video çekeriz. Bize Ege Üniversitesi'ni anlatır. Bakalım benim sorularım bitmiş mi? Bir sorum daha var. Halkla ilişkiler ve reklamcılık arasında ne fark var tanıtımın?
Ben de buna şu cevabı vermiştim. Bildiğim kadarıyla halkla ilişkiler ve tanıtım içerisinde daha çok pazarlamayı barındırıyor ve süreç barındırıyor. Reklamcılıksa yüksek ihtimalle daha çok reklamcılığı temel alıyordur diye açıklama yapmıştım. Bu video sizin için yararlı oldu mu arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Çünkü bir sürü sorular yazmışsınız. Ben de elimden geldiğince bunları cevaplamak istedim. Biraz uzun bir video oldu sanırım ama daha bu arada cevaplamadığım bir sürü sorular var. Yavaş yavaş part part gitmek istedim. Sizin başka bu konular hakkında sorunuz varsa onlara da sorun. Bunları da konuşalım, tartışalım. İstiyorum ki işte benim cevaplayamadığım sorularda veya hayır bak burası da böyle dediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlarda yazın ki herkes faydalanabilsin. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olmayı da unutmazsanız çok çok sevinirim. Bir de eğer izlediyseniz videomu, izliyorsanız hatta böyle Instagram'a beni etiketleyerek de bu izlerkenki anlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda sizin sorularınızla tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz.